Merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler ama sadece anlayana. Ya yazıklar olsun ya. Vallahi billahi yazıklar olsun. Yani öyle içerik üretenler var ki artık milletin namusuna, karısına, kızına göz diken, iştahınız kabaracak diyen ya artık o kadar sıkıldık ki bu işten yani bu konuda video çekmek istemiyorum ama yani baktığın zaman da ya bunlara da bir tepki vermeniz lazım ya. Ya vermeniz lazım ya. Ben artık böyle düşünüyorum yani. Abi Vietnam şu an dilenci YouTuber dolu. Dilenci. Bak nereden anlayacaksınız? Buy Me Coffee'den bana kahve al diyor. Bu yapıyorsa abi girmeyin. O adamlara bir para göndermeyin. Ya adam diyor ki Vietnamlı kadınlar şöyledir. Vietnamlı kadınlar iştahınızı kabartacak. Ya sen ne pazarlıyorsun orada? Hani ucuz 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 dedin. İşte ucuz etin yerlisi ortaya çıktı. Ne oldu? En son milletin namusuna dil uzattın. Sen bu hakkı kendine nerede buluyorsun ya? Nerede buluyorsun? Ya bu kadar da artık hani çıta aşağıya inmez yani. Ha diyeceksin de sabahın altısında kalkıp bir şişe vodkayı kafaya diken adamdan da başka bir şey de beklenmez. Ben size ucuz etin yahnisi videosunu yaptığım zaman amacı oydu yani. Bu insanları biz bildiğimiz için ama artık bunlar aleni bir şey yapmaya çalışıyor. Bak diyor burada yemek şu kadar, burada ucuz, burada ucuz, burada ucuz. Karı kız da bedava yani. Ya sen ne yapıyorsun ya? Sen bir insanların senin ailen hakkında da aynı şeyleri, eşin hakkında, kızın hakkında söyleseler hoşuna gider mi? Karakter fukarası. Yani bir tanesi var acayip acayip videolar yapıyor. Yok seni vali yapacağız, paşa yapacağız falan. La sen önce bir oturum kartı al. Ondan sonra vali de olursun, Komünist Parti'ye üye de olursun. Ya arkadaş adamların hiçbir yasal altyapısı yok. Bir tane ortada şirket yok. Bir tanesi diyor ben yatırımcıyım. Ortada hiçbir şey yok. Yıllardır yani. Anlatıyor hiçbir şey yok. Sen burada şunu olacaksın, sen burada para kazanacaksın. Hadi kazan. Önce bir şirketin olsun ondan sonra kazan. Şikayet edince böyle Vietnam'da Facebook'ta yayınlıyor polis böyle yakalananları. Böyle boynun bükük orada yakalarla fotoğrafını görürüz. Arkadaşlar bakın bu uyuşturucu olayı da artık bilmiyorum niye insanlar bu kadar kolay yoldan para kazanmak istiyor. Bakın bugün yine buraya bırakıyorum haberi. Ya Tayland'da 12 kilo kokain yakalatmış bir Türk vatandaşı. Yine bu Avustralyalı var biliyorsunuz geçen bahsettim. Ya adam idama kadar gidiyor şu an ya. Ya şaka gibi idam cezası olabilir diyorlar ama hala dava devam ediyor. Sonuçlanmadı. Verdiği zarar 25 bin doların üzerinde. Yani oradaki Vietnamlı esnaf adamın, kadının daha doğrusu kafenin sahibi de bir kadın. Ya ne suçu var arkadaşım sen insanların telefonlarını kırıyorsun, laptoplarını kırıyorsun. Siz kendinizde bu hakkı nerede buluyorsunuz ya? Şimdi geçen hafta ben seyahatteydim. Burada bir Türk arkadaşımız beni aradı. Ara ara da Vietnam'a gelip giden birisi. Bui Vien'de arada sokakta iki tane Vietnamlı sıkıştırıyor ve sırt çantasındaki ekipmanlar da çok pahalı. Kendi çalıştığı bilgisayarı falan bayağı üst düzey ürünler. Karakolluk oluyorlar. Polis yakalıyor bu iki kişiyi. Bir de şunu anlatıyorum. Bugün bir arkadaş da yorumlarda belirtmiş. Bakın Vietnam'ın polisi özellikle araştırma polisi gerçekten birçok ülkeye göre çok hızlı bir şekilde çalışıyor ve sonuç veriyor. Bu arkadaş benden yardım istedi. Kendi yardımcımı gönderdim. Bir yemek götürdük. Çocuğun boğazından bir çorba, bir yemek geçsin diye. Ve çocuğu 48 saat hiçbir suçu olmamasına rağmen karakolda tuttular. Yani ben elemanı göndermesem anlaşabilecek adamlarda bir İngilizce de yok. Hani bizim eleman onlara polise çeviri yaptı. Ve 48 saat diyor bir sandalyede oturtturdular. 48 saatin sonunda eve gittim ve artık düşün diyor dünyam nevrim dönmüştü. Bakın biz burada uyarıyoruz. İnsanlar hala saçma sapan hareketler yapmaya devam ediyor. Bakınız birkaç video öncesinde Bui Vien'de uyuşturucu yakalatan iki tane Türk var üzerinde. Bakın bu arkadaşların daha akıbetinden haber yok. Tutuklandı mı? Ülkeye geri mi gönderildi? Cezaevinde mi? Hala bilmiyoruz. Ki bu adamların da İngilizcesi yok. Bakın bunlarla ilgili polis bana döndü. Yani sen bu adamları tanıyor musun dedi. Ben dedim ya ben her gelen insan nasıl tanıyayım Vietnam'da? Adam burada yaşamıyorsa benim bilme şansım yok. Bunları anlattık. Şimdi benim sizlerden ricam ne? Sizlerden ricam şu. Lütfen ucuz algısı yapan ucuz insanlara inanmayın. Tamam mı? Adamın bir tanesi videolarında diyor ki artık diyor Vietnam'da 300-400 dolara yaşama devri bitti diyor.
Adamın kanala giriyorsun, ilk video Vietnam'da 400 dolara krallar gibi yaşamak. Ya abi sen ne yaptığını biliyor musun ya? Sen ne içiyorsun? İçme. Ya davet edilmediği yerlere giden insanlar var. Bakın. Gidiyor mekanın sahibini soruyor. Ya gittiği adamı bilmiyor, kim olduğunu bilmiyor, nasıl tepki vereceğini bilmiyor. Ya da oturmayı kalkmayı bilmiyor. Ya gittiğin bir yere gideceksen o mekanın sahibine veya işte Facebook sayfasına, numarasına, oradaki WhatsApp numarasına bir mesaj atarsın. Ya ben size tanışmak istiyorum. Müsaitseniz bir tarih verin, o tarihte görüşelim diye haber vermen lazım. Sen kapıdan giriyorsun, sahibi şurada mı? Sana ne diyor adam ya, ben burada değilim diyor. Veya başka elemanı diyor, burada değil. Davet edilmediğin bir yere gitme. Gidiyorsan da otur bir şeyler ye iç. Ki içemez. Niye? Dilencilik yapmak zorunda. İnsanlardan para dilenmek zorunda. Ya yapmayın. Bakın ben bunu yapmayın diyorum. Benim kanala üye olan adamlardan bunlara para gönderen adamlar var. Bakın benim yaptığım işi siz bazen anlayamayabilirsiniz. Şöyle anlatayım. Biz sosyal medyada, YouTube'da olan her şeyi takip eden benim bir elemanım var. Bunların hepsini çıkartıyor. Kimin ne olduğunu biz takip ediyoruz. Bu olayların hiçbiri basit değil. Ne yaptılar? Tayland'daki insanlar Tayland'ı bitirdiler. Endonezya'da evlendireceğiz diye dayıları kandırdılar. Tamam mı? Şimdi Vietnam'da da bunu yapmaya çalışıyorlar. Gelin size karı kız bulacağız. Ya kelin ilacı olsa alır kendi başına sürer ya. Yani ciddi söylüyorum, artık olay buna dönüyor yani. Gel ben sana gece hayatı gezdireceğim. Bar club gezdireceğim. Gel ben seni kumar turuna çıkartacağım. Ya sen bunları yapamazsın burada. Bakın Vietnam'da bazı şeyleri serbest bırakırlar. Takip etmek için. Ondan sonra günü geldiğinde adam gelir tak tak kapını bir çalar polis. Ondan sonra zaten iki kelimeyi de bir araya getiremiyorsun. Hiçbir şey yapamazsın. Tutuklanırsın. Biz de YouTube kanalımızdan anlatacak hikaye buluruz sayenizde. Lütfen biz bu kanalı yaparken sizden hikaye almayalım. Siz de efendi gibi tatilinizi mi yapıyorsunuz, geziyor musunuz, tozuyor musunuz ona bak. Bana yazıyorlar. Diyorlar ki ya Ramazan işte biz gelsek işte video çeksek olur mu? Olmaz diyorum. O tiplerin hepsine olmaz diyorum. Bakın geçen haftalarda yine bir haber yayınladım. Vietnamlılara hakaret eden yabancı bir YouTuber'ı Vietnam hükümeti tutukladı şikayet üzerine. Bu şikayetleri bir tanesi de yakın zamanda benden gelecek. Özellikle bir arkadaş adına. Göreceksiniz bunları ve artık yani biz Türkler olarak burada yorulduk. Ben önceki videomda da söyledim. Ya ben hakkımı helal etmiyorum. Yani bu tarz insanlar yüzünden ben burada adımın kötüye çıkması, Türk pasaportunun kötüye çıkmasını kabul etmiyorum. Ya bunu da 100 kere söyledik ama bu arkadaşlarda beyin yok. Burayı kendilerine ticari. Diyor ki ben diyor vize ayarlıyorum. Ben diyor ev ayarlıyorum. Ben diyor işte 100 liraya otel ayarlıyorum. Anlatıyor da anlatıyor. Ve anlattığı yer de doğru değil. Diyor ki Da Nang'ın merkezinde. Ya Da Nang'ın merkezi dediğin 2 tane merkezi var Da Nang'ın. Bir sahil tarafı bir şehir tarafı var. Arkadaş ta Bana Hills'in orada bir mahalleyi çekmiş. Sanki biz bilmiyoruz oraları. Diyor ki burada işte 100 liraya otel var. 150 liraya otel var. Tam da otellerin fiyatları sabit değil ki. Yağmur sezonunda düşük ödersin. Yaz sezonunda, yüksek sezonda yüksek ödersin. Yani bu kadar ucuz algısı yaparak senin eline ne geçiyor? Bir şey yok. Buna inanan adamlara da artık ben acımıyorum açıkçası. İnanan adamlar da inanıyorsan gidersin. Sonucunu görürsün. Sonra başına bir şey geldiğinde muhtara geliyorlar. Ben de diyorum artık gelenlere yani yorum yazabilirler. Kimi izledin geldin? İşte diyor ki filanca izledin. Git ona yardım iste. Benden isteme abi. Kime inanıp geliyorsan gider ondan yardım istersin. Arkam diyor ki Ho Chi Minh diyor bence diyor Vietnam'daki en ucuz şehir. Abi yine söylüyorum uyuşturucu kullanmayın. Yani hangi Vietnam'a geldiniz? Hangi Ho Chi Minh'e geldiniz? Merak ediyorum ya. Ciddi söylüyorum. Hangi Ho Chi Minh'e geldiniz ya? Ya bir tane arkadaş bana diyordu işte ya Nha Trang cennet diyordu. Ya abi hangi Nha Trang dedim ya Vietnam Nha Trang mı? Evet dedi. Ya neyi cennet o? Diyor ki 2 tane diyor viski açınca 3.'yü hediye ediyorlarmış. Abi dedim sen kaç yaşında adamsın? 2 şişe içtin 3.'yü ne yapacaksın? Yani 2. içtin 3.'yü ne yapacaksın? Sende öyle bir limit mi var yani? Ya hayal görüyorlar. İnsanlara da hayal satıyorlar. Yani bu saatten sonra ben bir tık daha uğraşacağım. Elemanın bir tanesi de bak geçenki videoda bahsettim yine bahsedeyim. Sen diyor bana laf ediyormuşsun diyor. Selamünaleyküm'ü de yazamamış. Türkçesi de kötü. Sen bana laf ediyormuşsun diyor. Cuma günü oradaysan geleceğim. Ben de dedim aleykümselam gel buyur. Gelmedi. Niye gelmedin?
Ne yapacaksın veya gelsen ne yapacaksın? Beni mi ikna edeceksin? Bana da mı hayal sattıracaksın? Ne yapacaksın? Boş boş. Ya bir de şöyle tipler var. Sürekli ekranda ben sizin kardeşinizim. Bana güvenebilirsiniz. Ya zamanında da Türkiye'de öyle diyenlerin insanlara ne yaptığını gördünüz değil mi? Hakikaten şu an bakıyorum Kemal Sunal filmlerinin hepsi gerçek oluyor ya. Ya şaka gibi. Ya sana niye güvenelim? Sen burada bir yasal altyapın var mı? Bir şirketin var mı? Sen insanlara nasıl tur yapıyorsun? Anladın mı? Gelin ben gezdireyim. Gelin vizenizi ben alayım. Gelin evinizi ben ayarlayayım. İşte bu Natrang'da bir tane eleman vardı bahsediyordu. Bu arkadaşımız da emlakçı ama ücreti mukabilinde. Adamın şirketi var mı? Yok. Neyi var? Öyle aleni gelmiş iş yapmaya çalışıyor. Bakın bunlar burada yasal değil. Bunlarla başınıza bir şey geldiğinde sizi tanımayacaklar. Ki tanımıyorlar da. İşte adamın bir tanesi var benim de müşterim. Diyor ki ya ben işte o YouTuber'a yazdım. Randevu al dedi. Ben dedim abi banka gibi yapsın dedim. Sıra numarası versin kapıda dikilin dedim. Hepiniz sırayla alsın dedim. Numara yaksın. Ya bir gün de düzgün bir adam gelsin şu ülkeye ya. Ya ciddi söylüyorum artık yani hani gelen aileleri düzgün insanları tenzih ediyorum ama ya bir günde düzgün biri gelsin abi ya. Ya geçen bir grupta bir olay oldu. Arkadaş yazıyor diyor ki ya diyor Vietnamlı arkadaşım aradı diyor. Vung Tao'da bir tane Türk bankta yatıyor diyor 2 gündür. En son telefonu götürmüş. Adam İngilizce falan da yok. Veriyor. İşte diyor bana bir yemek parası, sigara parası falan veriyor. Sonra olay oluyor. Sonra adam geldi bizim dükkana. Sonra adamın dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Ve bizim dükkana geldiğinde de adam gayet böyle kibar abi dedi. Bir de yani bu adam 50 yaşın üzerinde. Abi işte ben sana dedi Türkiye'den para göndersem sen dedi bana buradan nakit verir misin? Sonra adamı hatırladım dedim. Abicim sen bayağı meşhursun dedim ya. Niye dedi? Bütün gruplarda seni konuşuyorlar dedim. Adam hemen böyle bir panik oldu çıktı gitti dükkandan. Ya biz niye bu duruma düşüyoruz ya? Yani bizim insanımız niye böyle sürekli dolandırıcı, illegal? Niye biz bu işlerle uğraşıyoruz? Niye siz diğer insanlara veya Türk pasaportuna bu kadar zarar vermek için elinizden geleni yapıyorsunuz? Ya eskiden gezgin dediğin bize güzel yerler gösterirdi. Hala da var güzel videolar yapanlar ama ya şu an Vietnam'a gelenlerin çoğu abicim nasıl dilencilik yaparım derdindeler. Ya dilencilik yapmayın ya. Bir gelirin yoksa da gezme ya. Git memleketinde otur evinde ya. İnsanlardan artık yani bir kahve parasına tenezzül edecek insanlar var. Sonra bakın bunlarla inanıp gelenlerden bir tanesi bana şunu söylüyor. Ya diyor ben adamın diyor sigarasını aldım. Yemeğini verdim. Türkiye'den gelirken bir sürü malzeme getirdim. Ya ben de diyor bir saat ilgilendi bir daha hiç ilgilenmedi. Dedim abi ne bekliyordun? Senden alabileceği her şeyi almış. Sen daha ne bekliyorsun adamdan? Ya diyor ben diyor çok pişman oldum. Abi dedim sen inanıyorsan hata senin. Kusura bakma. İnanmayın, vermeyin, getirmeyin, götürmeyin. Buy Me Coffee uygulaması varsa abi sakın para atmayın. Dilencidir. Bakın dilencidir. Açık ve net söylüyorum. Ya bugünkü videoda kusura bakmayın biraz böyle hani sinirlendim ama yani çok fazla olay üst üste geliyor. Yani artık bunlar hani biri bitiyor biri başlıyor. Yani her gün yeni bir içerik üreticisi. Biri diyor 200 dolara nasıl yaşarsın kral gibi, biri diyor 500 dolara padişahsın, biri diyor 300 dolara işte feriştah olursun. Yani ya buna hangi biriyle uğraşacağız yani? Fiyatlar belli, Vietnam belli. Gezme şey. Adam diyor ki günde diyor bir öğün yemek ye. Niye bir öğün yemek yesin abi? Adam 55 yaşının üzerinde et de yiyecek, balık da yiyecek, tavuk da yiyecek, sebze de yiyecek. Bu adam ilaç kullanıyor, dengeli beslenmesi lazım. Ben diyor bir öğün yiyorum. Bir öğün yiyorsun, kalanı da içkiye veriyorsun zaten. Yani son olarak bir şey daha söyleyeyim. Bu Interpol'ün şeyini Tayland'dan bir adam paylaştı. Kamboçya'da adam güzel dolandırmış. Başka bir ülkeye gitmiş, orada dolandırmış. En son Vietnam'a geliyormuş. Tayland'da yakalamışlar havalimanında adamı. Adamın da uzun bir ismi var. Ve şu an Tayland'da cezaevine girdi. Bakın bundan yıllar önce Tayland'da Bangkok'ta bir patlama oldu. Benim bir arkadaşım da orada kısa film çekmeye gidiyordu. Çocuk da o patlama yerinde kamerada görünüyor diye çocuğu tutukladılar. 6 ay boyunca cezaevinde kaldı. Çocuk zaten 70 kiloydu, çıktığında 42 kiloydu. Ve diyor ki Ramazan, Tayland hapishanesi hani o filmlerde gösterilen, Amerikan filmlerine gösterilen rezalet hapishaneler var ya. Diyor ki orası diyor lüks. Yani 15-20 kişi bir yerde kalıyorsun, tuvalet açıkta. Yani diyor rezalet bir durum. Zaten diyor yemeğini yiyemiyorsun. Saçma sapan bir şey getiriyorlar. Bakın elçiliğin bağlantı kurup ailesinin ulaşması, avukatın gelmesi, dışarı çıkması 6 ay.
Düşün, sen emekli bir adamsın, 60 yaşındasın. Öyle bir duruma düşsen nasıl yaşayacaksın? Nasıl dayanacaksın buna? Ya ihtimal dahilinde mi? Burası o kadar serbest bir ülke değil. Bakın, Vietnam'ın polisi gayet sert. Adamın biri diyor, ehliyetin olmasa da kirala, ben öyle yapıyorum diyor. Polise ateşliyorum bir şey. Böyle bir şey yok artık. Bunlara inanıp da sakın böyle bir harekete girmeyin. Bakın, ölümlü bir kaza olur. Yaralanmalı bir kaza olur. Ehliyetin yoksa, karşıdaki sana çarpmış olsa sen suçlusun. Senin ehliyetin yok çünkü. Yani adam bir tanesi diyor işte, turist vizesini ben diyor ehliyete çevireceğim. Ya adama dedi ki çeviremezsin. Ya ben yapıyorum, ben yapıyorum, ben yapıyorum, ben yapıyorum. Ne oldu? Yapamadı. Niye? Kanun var abi. Ülkede kanun var. Ya bir açın, okuyun şu kanunu ya. Ya Allah rızası için şu ChatGPT'ye bir girin bakın ya. Ya Google'a bir yaz ya. Ya söylüyor ChatGPT, yaz de ki turist vizesiyle Vietnam'da ehliyetimi çevirebilir miyim de. Çeviremezsin diye yazıyor zaten. Sen daha neyi zorluyorsun? Ve bu arkadaşlar anlatırken de o kadar iyi biliyormuş gibi anlatıyor ki. Böyle o kadar da emin ki kendinden. Sonra iş patlıyor. Başlıyor, ben özür dilerim öyle değilmiş diyor. Anlattığı hiçbir şey hayata geçirememiş insanlara güvenmeyin. Yani hala bakıyoruz, adamlar bana yazıyor. 10 bin dolara diyor dönerci açabilir miyim? Abi diyorum, benim videoları izledin mi? İzledim diyor. Dedim izlememişsin, bir daha izle. Sonra diyor ki niye diyor? Abi sen videoyu izliyor. Ha anladım diyor. Açılamıyormuş diyor. Ya bunu niye soruyorsun tekrar tekrar? Yani en az belki hani başladı bütün videoların içinde bunu söylemişimdir diye düşünüyorum. 5 bin 10 bin dolarla Vietnam'da bir yatırım yapamazsın. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda mutlaka bekliyorum. Benim sinirim bu videoda size değil, hayal satanlara, bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşmek üzere.